Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşe bakalım. Analizlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gümüşte uzun zamandır gene bahsettiğimiz 23.60-23.42 destek bölgesine kadar ulaştık. Bu bölgeyi şu an için destek olarak çalıştırıyoruz. Ancak 23.42 altı kapanışlar burada satışları bir miktar daha derinleştirebilir. Ancak burası oldukça önemli bir destek bölgesi geçmişten gelen. Bakın şu son yükselişin %38.2 Fibonacci seviyesinin geçtiği yer. Aynı zamanda şu yükseliş sürecinde son bakın bir destek bulup yükselişi başlattığı bölge. Daha da geçmişe gidersek 24.70 kırılmadan önce bir düzeltme beklediğimizi konuşmuştuk. O düzeltme ilk geldiğinde bir konsolidasyon alanı oluşmuştu. Yine bu bölge tam da o alana denk gelmekte. O nedenle 23.42 altında kapanışlar görmediğimiz takdirde burada bir yükseliş tekrar başlatabilir. Ancak güvenli işlem yapmak isteyenler yukarıda 24.19, 24.20'lerin üstünde hareketler görmeyi bekleyebilirler. Yalnız sonrasında da karşımıza 24.70 direncinin çıkacağını unutmayalım. Geçmişten gelen çok önemli bir destek bölgesiydi. Direnç olarak karşımıza çıkacak. Burada bu dirençler kırıldığında alım yapanlar lütfen o kırılan dirençlerin altına stop koymaları gerektiğini unutmasınlar. Sonuçta biz işleme girdikten sonra dünyada ne gibi gelişmeler olacak ve nelerle karşılaşacağız bunu bilemeyeceğimiz için kendimizi mutlaka güvence altına almalı ve stop seviyelerini belirlemeliyiz. Şimdi buradan ons altına geçelim. Ons altında da aşağıda önemli gördüğümüz 1973-1969 desteği vardı. 1970 kırılmadığı sürece sorun yok demiştik. Bu bölgeye kadar ulaştık. Şu son yükselişin aynı zamanda Fibonacci %38.2 seviyesinin geçtiği yer. Aynı zamanda bakın şurada yatay bant içindeki şu konsolidasyon alanının destek bölgesi. Önemli bir destek olduğunu gene söyleyebiliyoruz. Aşağıda 1970 altında kalıcı olmadığı sürece yukarıda 1993'ün öncelikle geçildiği bir süreci takip etmemiz gerekir. Bu da şu son arz sürecinden daha güçlü bir talebin geldiğini ve piyasanın yükselişe geçmiş olabileceğini bize gösterecek. Ancak hemen üstünde de 2000 dolar psikolojik direncinin artık olduğunu unutmayalım. Geçmişte de bakın şu harekette önemli bir destek olarak karşımıza çıkmıştı. Artık direnç olarak 2000 doları da takip edeceğiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Bugün katıl bölümünde altın gümüş rasyosunun önemiyle ilgili bir video paylaştım. Merak edenler katıldaki destek bölümünden bu videoya da ulaşabilir. Burada altın gümüş rasyosunda 84-64 önemli bir direnç bölgemiz. Şu an için bu bölge çalışmakta. 84-64 buna 84-65 diyelim. 84-65 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece burada da artık yavaş yavaş satışlar gelebilir. Ancak 84-65 üstü kapanışlarda da yukarıda bakın Fibonacci %61.8 seviyesinin de geçtiği 86-86-42 direnç bölgesi var. Eğer 84-65 kırılacak olursa ve bu bölgeye doğru bir yükseliş gelecek olursa altın ve gümüşte de desteklerin kırıldığı, satışların derinleştiği bir süreci takip ederiz. O yüzden altın gümüş rasyosunu da takip etmek önemli olacak önümüzdeki günlerde. Burada da satışların derinleştiğini söyleyebilmemiz için aşağıda 83'ün altında ilk olarak kapanışlar görmemiz gerekir. Sonrasında da bakın burada şu direnci kırarak yükselişleri başlatmıştık. 80-65, 80-30 destek bölgesi o artık karşımıza çıkacak. Geçmişin direncini destek olarak çalıştıracak mıyız? Bu bölgeleri takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gramda 15.20'yi kırdık. 14.80'i şu an için destek olarak çalıştırıyoruz. Burada 14.80 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde satışların 13.98'e kadar devam etme ihtimali var. Ancak şu an için bakın bu 14.80 geçmişten gelen konsolidasyon alanının önemli bir direnç bölgesi destek olarak çalışmaya devam ediyor. Buradan gram altına geçecek olursak gram altında da bakın şu destek bölgesinden bahsediyorduk. 1257, 1250, 1250 altında kapanışlar görmediğimiz sürece burada da yatay bandı korumaya devam edeceğiz. 1256 kapanışlar bakın şuradaki konsolidasyon alanının tekrar fiyatlanacağını ve aşağıda 1228-1224'lere kadar satışların devam edeceği bir süreci gösterir. Ancak 1250 desteği çalıştığı sürece de burada tekrar alımların güçlendiği bir süreci takip edebiliriz. Şimdi buradan borsa yatırım fonlarına son olarak bir bakalım. Altın S1'de darphane sertifikasında aşağıda 14, 13.90
1.97 bu bölge önemli olacak demiştik. Şu son bakın talebin başladığı destek bölgesi şu an için destek olarak çalışmış durumda. Sabah açılışta bir miktar bunun altına sarkmalar gayet normaldir. Piyasanın sığ olduğu, alım satımların daha tam oturmadığı süreçte bu tür aşırılıklar gayet normal karşılanmalı. Şu an için 14'ün çalıştığını ve yükselişin başladığını takip ediyoruz. Burada bizim için esas önemli olan bakın şu direnç bölgesi, sonrasında da önemli bir destek bölgesi olarak çalışmıştı. 14.75, 14.80 üstü kapanışlar burada alımların daha da güçlendiği bir süreci takip etmemizi sağlayacak. Bu bölgeye ulaşmadan önce de bir ara destek direnç bölgesi olarak 14.50'leri takip ediyor olacağız. Buradan gümüşe geçecek olursak bakın gümüşte de dün 103 seviyesinden bahsetmiştik. Bu bölgeden destek buldu. Şu an için şu son geçmişte bakın yaşanan gene bir yatay hareket vardı. Bunun destek bölgesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda 107 üstü kapanışlar tekrar şu konsolidasyon alanının destek bölgesini bu sefer karşımıza çıkartacak. Bu da 110 seviyesi. Dolayısıyla 107 üstü kapanışlar 110'lara doğru yükselişin devamını bize gösterecektir. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.